Bu videomuzda Lidya'nın zenginliğiyle meşhur ve güçlü bir o kadar da kibirli kralı Kroisos'u konuşacağız. Kroisos, M.Ö. 560'tan M.Ö. 546'ya kadar Lidya krallığını yönetti. Lidya'nın başkenti Sardes, zenginliği, mimarisi ve gelişen ekonomisiyle ünlü, müreffeh bir kültür merkeziydi. Onun yönetimi altında Lidya, önemli ticaret yollarını, bol doğal kaynakları kontrol ederek antik dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri haline geldi. Kroisos'un adı zenginlikle eş anlamlı olarak anılıyordu. Ancak kazandığı bu başarı onun kendi başarısına aşık olmasına sebep oldu. Çok kibirliydi. Bu kibri onu imparatorluğunun çöküşüne yol açacak bir karar almaya itti. Bu karar Pers İmparatorluğu'na kafa tutmasıydı. Kroisos, Memnat Hanedanı soyundan geliyor. Lidya'yı yönetmiş olan bu Memnat Hanedanı'nın kurucusu Kral İges. İges'in nasıl Lidya kralı olduğu konusunda çeşitli hikayeler var. En bilineni, tabi bunu Herodot'tan öğreniyoruz. İges aslında Kral Kandaulos'un sadık bir koruması. Yani askeri. Kral Kandaulos'un bir takıntısı var. O da kendi karısının güzelliği. Kral kendi karısının dünyanın en güzel kadını olduğunu, fakat koruması Yiges'in onunla aynı fikirde olmadığını düşünerek karısının dünyanın en güzel kadını olduğunu ona ispatlamak istiyor. Bunu ispatlamak için Kral Kandaulos karısına haber vermeden Yiges'in onu çıplak görebileceği bir plan yapıyor. Tabi Yiges başta bunun doğru olmadığını söyleyerek kabul etmese de kralın ısrarı üzerine bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Plan da şöyle: Yiges gizlice kralın yatak odasına girecek ve kapının arkasına saklanıp kralın karısı soyunurken onu izleyecek ve dünya güzeli bir kadın olduğunu böylelikle inanacak. Neyse, Yiges kadını izliyor ve tam odadan çıkarken kralın karısı onu fark ediyor. Ve biraz sert çıkıyor. Tabii utanıyor aynı zamanda. Sert çıkınca Yiges bunu kadına kocasının planladığını anlatıyor. İlk defa kocası dışında bir erkek tarafından çıplak görüldüğü için çok utanan ve kocasının bunu yapmasına çok öfkelenen kraliçe ertesi gün Yiges'i yanına çağırıyor ve ona iki seçenek sunuyor. Ya kralı öldürüp bu utanca son verecek, onunla evlenecek, ya da kendisini öldürecek. Ona yaşattığı utançtan dolayı mahcup olan Yiges, tabi aynı zamanda kendi canını da kurtarmak için Kral Kandaulos'u öldürme seçeneğini seçiyor. Aynı yatak odasında kapının arkasına saklanıyor. Tabi bu kez kralı öldürmek için saklanıyor. Yiges kral uyuduktan sonra saklandığı yerden yavaşça çıkarak onu bıçaklayarak öldürüyor. Böylece Yiges kraliçeyle evleniyor ve Lidya kralı oluyor. Ve hükümdarlığı Delfi'deki Kain tarafından da onaylanıyor. Hanedanlıkta bu yaşananlardan yaklaşık 5 nesil sonra babası Alyattes'in ölümünün ardından 35 yaşında tahta çıkan Kroisos zaten güçlü bir krallığı miras aldı ve kendi imparatorluk emellerinin peşinden gitmekte hiç vakit kaybetmedi. Hemen Efeslere saldırmaya koyuldu. Ardından Ayolya ve İonya kıyılarındaki şehirleri fethetmek için yola çıktı. Lidya İmparatorluğu'nun en parlak döneminde Kızılırmak'ın batısındaki tüm toprakları kontrol etmişti. Kroisos, topraklarındaki altın ve gümüş madenlerinin yanı sıra verimli tarım arazilerinden de muazzam bir servet edinmişti. Hatta kaynaklar krallığından akan Paktalos nehrinden altın tozu toplayabildiğini söyler. Lidya ayrıca doğuyu batıya bağlayan bir ticaret yolunun merkezinde bulunduğu için Kroisos İonya kıyılarındaki zengin liman şehirlerini kontrol ediyor ve şüphesiz buradan geçen tüm tüccarlardan vergi ve haraç topluyordu. Tabii tüm bu etmenler Kroisos'u antik dünyanın en zengin adamı yapmıştı ve adı zenginlikle eş anlamlı hale geldi. Hatta Kroisos kadar zengin ya da Karun kadar zengin deyiminin ortaya çıkmasına neden oldu. Kroisos gücünün zirvesindeyken bir gün ünlü bir ziyaretçisi oldu.
Bu ziyaretçi Platon tarafından Yunanistan'ın 7 bilgesinden biri olarak gösterilen Atinalı devlet adamı Solon. Kroisos Solon'u sarayında ağırladı. Onun adına ziyafetler düzenledi. Birkaç gün boyunca zenginliğinin bütün nimetlerini ona sundu. Yine böyle bir ziyafet anında Solon'a doğru dönerek ona bugüne kadar gördüğü en mutlu adamın kim olduğunu sordu. Sorarken amacı tabii kendi adını duymak. Ancak Solon onun beklediği cevabı vermedi. Solon gördüğü en mutlu kişinin Tellus adında bir Atinalı olduğunu söyledi. Tellus refah içinde bir şehirden geliyordu ve erdemli çocukları vardı. Bu adam yani Tellus düşmanı bozguna uğrattığı bir savaşta onurlu bir şekilde öldü ve devlet tereniyle gömüldü. Bu cevabı Solon'un da Atinalı olması sebebiyle milliyetçi bir tavır olarak değerlendiren Kroisos, Solon'a gördüğü peki ikinci en mutlu kişinin kim olduğunu sordu. Birinci değilse kesinlikle ikincisinin kendi olacağını düşünüyordu. Ancak Solon onu bu kez daha da şaşırttı ve ikinci en mutlu kişinin Argoslu Keleibos ve Biton adında iki kardeşin ismini söyledi. Bu iki kardeş fakir bir ailenin mensubuydu ve imkanları kadar yaşıyordu. Ancak fiziksel olarak çok güçlüydüler ve katıldıkları atletizm yarışmalarını kazanıyorlardı. Hatta yine bir gün Tanrıça Hera için düzenlenen bir festival sırasında annelerini bir öküz arabasıyla Tanrıçanın huzuruna, tapınağa götürmeleri gerekiyordu. Ancak öküzleri tarladan zamanda dönmemişti. Bu yüzden boyunduruğu kendi omuzlarına geçirdiler ve arabayı kendileri çektiler. Bu hareketleri vatandaşlar tarafından büyük övgü aldı. Halk onlar için kurbanlar sunup ziyafetler düzenledi. İki kardeş ziyafet çektikten sonra tapınakta uzanıp uykuya daldılar ve bir daha uyanmadılar. Mitoloji böyle. Kroisos, Solon'un sıradan insanları kendisinden daha mutlu görmesinden rahatsız oldu. Solon, 70 yıllık bir ömürde bir insanın yaşadığı her günün bir öncekinden aynı olmadığını ve her birinin beraberinde şans veya talihsizlik getirebileceğini söyledi. Ona göre bir insanın mutlu olup olmadığını belirlemenin tek yolu hayatının iyi bitip bitmediği. Eğer bitmediyse o zamana kadar söylenebilecek en iyi şey şanslı olduklarıydı. Tabii Solon'un cevabını beğenmeyen Kroisos onu hemen sarayından uzaklaştırdı. Solon saraydan ayrıldıktan sonra Kroisos tabii en gözde oğlu Atis'in demir bir mızrakla öldürüldüğü bir rüya gördü. Rüyanın geleceğe dair bir görüntü olduğundan korkan Kroisos oğlunu hemen evlendirdi ve adamlarının elindeki tüm mızrakları sakladı. Rüyanın gerçekleşmemesi için. Atis'in evliliğinden sonra babası tarafından sürgüne gönderilen Frigya kralı Gordias'ın oğlu Adrastus, kardeşinin öldürülmesinden dolayı affedilmek talebiyle Kroisos'un yanına geldi. Kroisos adama acıdı ve onu kabul ederek Sardis'te misafir olarak kalmasına izin verdi. Sardis'te misafirlik devam ederken tam o günlerde Kroisos'a devasa bir yaban domuzunun dağdan inerek Misya topraklarını yağmaladığı söylendi. Elçiler Kroisos'tan oğlunu ve birkaç adamını yaban domuzunu öldürmesi için göndermesini istedi. Kroisos yardımı kabul etti ancak rüyasındaki bir mızrak darbesiyle öldürüleceğini gördüğü için oğlunun Attis'i göndermeyi reddetti ve yakın zamanda olacak bir düğünü bahane etti. Ancak oğlu Attis bunu duydu ve babasına neden izin vermediğini sordu. Kroisos daha fazla saklamadan oğluna gördüğü rüyayı anlattı ve onu korumak için bunu yaptığını, o yüzden böyle davrandığını söyledi. Tabii Attis babasına yaban domuzu avlamanın bir tehdit oluşturmaması gerektiğini söyledi ve şöyle diyor mitolojide. Rüyanda demir bir mızrakla öldürüleceğimi söylüyorsun. Peki ya bir yaban domuzun elleri mi korktuğun demir mızrak? Rüyanda bir vahşi hayvanın dişiyle veya bir yaban domuzunun darbesiyle
öldürüleceğimi söyleseydi bu yaptığın doğru olabilirdi. Ama hayır, bir mızrakla olacak diyorsun. Öyleyse karşımızda bir düşman olmadığına göre bırak gideyim. Attis'in bu sözlerinden sonra sözler Kroisos'a mantıklı geldi ve fikrini değiştirerek Attis'in yaban domuzu avlamasına izin verdi. Kroisos misafiri Adrastos'u yanına çağırdı. Yine de içinde endişe olduğu için oğluna eşlik etmesini ve onu korumasını, başına gelebilecek her türlü zarardan onu korumasını istedi. Attis, Adrastos ve bir grup genç adam Misya'ya giderek halkı dehşete düşüren yaban domuzunu buldular. Hayvanı çevreleyip mızraklarını fırlattılar. Ancak Adrastos'un mızrağı yaban domuzunu ıskaladı ve Attis'e isabet ederek onu öldürdü. Ve böylece Kroisos'un rüyası gerçekleşmiş oldu. Kroisos oğlunun kaybından dolayı çok perişandı ancak ölümünden Adrastos'u sorumlu tutmadı. Bunun yerine kendisine rüyayı gönderen Tanrı'yı suçladı. Kroisos oğlunun cenazesini gömdü. Bu arada kendisini misafir eden ve koruması için teslim ettiği adamın oğlunu öldürdüğü için suçluluk duyan Adrastos da Attis'in mezarının başında intihar etti. Kroisos 2 yıl boyunca oğlunun yasını tuttu. Bu süre içinde Persler iyice güçlenmişti. Perslerin yükselişini engellemek için bir kahine danışmaya karar verdi. Ancak kime güvenilebileceğini bilmiyordu. Yunanistan ve Mısır'daki kahinlere haberciler göndererek yola çıktıkları günden itibaren 100 gün saymalarını ve 100. günde kahinlere Kroisos'un ne yapması gerektiğini sormalarını emretti. Doğru cevabı yalnızca Delfi'deki kahin bulabildi. Delfi'deki kahinin söylediklerini Herodot Histories adlı eserinde şöyle bize aktarıyor. Kum tanelerinin sayısını ve denizin genişliğini biliyorum. Ve dilsizleri anla, sessizleri duy. Güçlü kabuklu bir kaplumbağanın kokusu geldi duyularıma. Bir kazanda kuzu etiyle birlikte kaynayan, altında tunç, üstünde tunç vardı. Gerçekten de o anda Kroisos bir kuzu ve bir kaplumbağayı doğrayıp bronz kapaklı bronz bir kazanda haşlamıştı. Delfi kahinin doğru söylediğinden emin oldu Kroisos. Tanrı'nın lütfunu kazanmak için Apollon'a büyük kurbanlar sundu ve tapınağa adaklar gönderdi. Ardından kahine Perslere karşı bir ordu gönderip göndermemesi gerektiğiyle ilgili bir soru sordu. Kahinin cevabı antik çağların en bilinen kehanetlerinden biriydi. Herodot'un aktardığına göre eğer Kroisos Perslere karşı bir ordu gönderirse büyük bir krallığı yok edecektir. Kroisos bu cevaptan memnun oldu ve Persleri fethedeceğine inandı. Yine de şüpheciydi ve yorumunu doğrulatmak için kahine bir soru daha sordu. Bu kez Lidya'yı ne kadar süre yöneteceğini sordu. Kahin bir katır kral olana kadar hüküm süreceğini söyledi. Kroisos çok mutluydu. Bir katır asla kral olmayacağına göre bu yüzden zaferi neredeyse kesindi. Kroisos kahini dinledi. Ordusunu topladı ve Kızılırmak Nehri'ni geçerek İskitya'ya girdi. Çiftlikleri yerle bir etti. Pteria şehrine saldırarak vatandaşlarını köleleştirdi. Daha sonra Büyük Kiros olarak bilinecek olan Pers kralı Kroisos'a karşı kendi ordusunu topladı ve iki ordu çarpıştı. Lidya kralı Kroisos ile Pers kralı Büyük Kiros karşı karşıyaydı. Savaş gece yarısına kadar sürdü ve iki taraf da üstünlük sağlayamadı. Ertesi gün Büyük Kiros'un saldırmamasını fırsat bilen Kroisos, müttefiklerini çağırma niyetiyle Sardis'e geri döndü. Kış geldiği için artık savaşın olmayacağını düşünerek Sardis'e geri döndüğünde ordusundaki paralı askerleri dağıttı. Kış bittiğinde 5 ay sonra Sardis'e toplanmaları için Spartalılara, Mısırlılara ve Babillere haberciler gönderdi.
Ancak tüm beklentilerin aksine hava şartlarını umursamayan Büyük Kiros ordusunu Lidya'ya sürdü. Ne yapacağını bilemeyen Kroisos ordusunun geri kalanını başkentini savunmak için Sardes ovalarına yerleştirdi. Lidya süvarileri Pers ordusuna saldırdı. Ancak Büyük Kiros'un büyük bir planı vardı. Atların develerin heybetli görüntüsünden korkacağını ve kokusuna dayanamayacağını biliyordu. Piyadelerini korumak için develeri kullandı. Gerçekten de develeri gören süvarilerin atları kaçtı ve süvariler yaya olarak savaşmak zorunda kaldı. Lidyalılar çaresizce savaştı. Ancak sonunda bozguna uğradılar ve Sardes şehri surların arkasına sürüldüler. Pers ordusu Sardes şehrini 14 gün boyunca kuşatarak savunmasında zayıf noktalar aradı ve sonunda savunmasız bir tarafını buldu. Tepe o kadar dikti ki Lidyalılar buraya saldırmanın imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Sürekli surları gözetleyen Pers askerlerinden biri Lidyalı bir askerin düşen miğferini almak için bir noktadan aşağıya rahatlıkla indiğini ve miğferini alıp tekrar rahatlıkla surlardan çıktığını fark etti. İşte tam bu noktadan saldırma kararı alan Persler tırmanıp rahatça şehre girdiler ve şehri yağmaladılar. Kroisos esir alındı ve Pers kralı Büyük Kiros'un huzuruna getirildi. Pers kralı Kroisos'un zincirlenip bir cenaze ateşinin üzerine konulmasını ve diri diri yakılmasını emretti. Kroisos'un kaderi yavaş yavaş belirleniyordu. Delphi kahininin kehaneti doğru çıkmıştı. Kroisos gereksiz bir kibirle Perslere karşı saldırıya geçerek Büyük Lidya İmparatorluğu'nun yok olmasına sebep oldu. Altındaki odun yığını yanarken Kroisos, Solon'un bir insan hayatının sonu belli olana kadar mutlu sayılamaz sözlerini tekrar hatırladı. Kroisos Solon'la yaptığı konuşmayı Büyük Kiros'a anlattı. Anlattıklarından sonra Pers kralı şöyle bir düşündü ve ona merhamet göstermeye karar verdi. Adamlarına ateşi söndürmelerini emretti ancak alevler çok güçlüydü. O an Kroisos Apollon'a kendisini kaderinden kurtarması için dua etti. Ve apaçık gökyüzünü bir anda bulutlar sardı ve alevleri söndürmek için yağmur yağdı. O andan itibaren Kroisos, Pers kralı Büyük Kiros'un danışmanlarından biri oldu. Kroisos hayattayken antik dünyanın en güçlü krallıklarından birinin tahtına oturdu. Sınırlarını genişletti ve öyle bir zenginlik biriktirdi ki ölümünden 2500 yıl sonra bile adı hala zenginlikle anılıyor. Ancak kaderini kontrol edebileceğine inanmasına neden olan aşırı kibirlilik gibi ölümcül bir kusuru vardı. Persler karşısındaki yenilgisinden hep Apollon'u suçladı. Tanrısının kendisine ihanet ettiğine ve onu daha güçlü bir düşmana saldırmaya zorladığına inanıyordu. Delphi'deki kahine tekrar danışarak Tanrı'yı kendisine yalan söylediği ve verdiği tüm armağanlara karşı nankörlük ettiği için suçladı. Ancak kahin hatanın Tanrı'nın kehanetlerinin anlamını yanlış yorumlayan Kroisos'ta olduğunu söyledi. Yıkılacak olan büyük imparatorluğun kendisine ait olabileceğini düşünmediği gibi Katır'ın Pers kralı olmasının anlamını da kavrayamamıştı. Bildiğimiz gibi Katır, bir eşeğin bir atla çiftleşmesiyle ortaya çıkan melez bir tür. İşte Kiros da biri Med kökenli prenses, diğeri Pers kökenli bir prens olmak üzere iki halkın kaynaşmış kökenlerinden gelen bir melez olarak kehanet edilen Katır'ın ta kendisiydi. Kahin aslında Kroisos'a olacak olan her şeyi anlatmıştı. Ancak Kroisos bunu anlayamamış, kendini Tanrı ile aynı anlam düzeyinde olduğu yanılgısıyla koca bir krallığın yıkılmasına sebep olmuş, aslında bir nevi kendi kaderini kendi belirlemişti. İşte Lidya kralı Kroisos'un hikayesi böyle. Altınların, ihtişamın ve gücün ardında aslında kırılgan bir kader yatıyor. Onun adı sadece büyük servetiyle değil, aynı zamanda kibriyle ve
aldığı kararlarla hatırlanıyor. Bugün hala Kroisos bize şu soruyu düşündürüyor. Gerçek zenginlik altın ve servet mi, yoksa akıl ve bilgelik mi? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum. Video bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.